Türkiye kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün krallık savaşları hakkında konuşacağız. Krallık savaşlarını değerlendireceğiz. Kimler neler yapmış onlara bakalım. Ve ilginç detaylar var. Onlardan size bahsedeceğim. Normal şartlarda siz gelip buralara bakıp kendinizce değerlendirmeler yapmazsınız. Çoğu arkadaş sadece oyununu oynuyor. Puanını yaptıysa yapıyor ve oyundan çıkıyor gidiyor. Kendi oyunundan ibaret zannediyor bu oyunu. Bir bakın insanlar ne yapıyor? Millet ne yapıyor? Buradaki sıralamalar ne? Kendiniz incelemezsiniz ama ben sizin yerinize inceleyeyim. Ve siz de görün neler var neler yok. Nasıl gelişmeler oluyor. Şimdi burada 3 gruba ayırmışlar krallık savaş sıralamasını. Birinci sıralamada dünya sıralaması, yani krallık ayırmış. İkinci sıralamada lonca olarak ayırmış. Lonca sıralaması. Üçüncü sıralamada ise tek kişilik solo puan görevi olarak ayırmış. Şimdi ilk krallık sıralaması, dünya sıralamasına bakalım arkadaşlar. Birinci sırada 888. krallık var. Gördüğünüz gibi kenarda derebeyleri yazıyor. Şu an bu krallıklarda kim derebeyse onların ismi yazıyor orada. Şöyle bir şey. Şimdi birinci sıradaki krallık nasıl birinci olmuştur hakkında kısaca bilgi vereyim. Arkadaşlar bu krallık elbette güçlü krallıktır. Kesin güçlü loncalar vardır. Kısaca size bunları göstereyim. Bir gidip bakalım 888. krallıkta kimler var, nasıl loncalar var. Bir inceleyelim. Evet arkadaşlar. Bakın üstün kenarında zaten hemen birkaç tane lonca duruyor. Neden böyle kalmışlar? Çünkü KVK'nın sonunda üste demek ki çok fazla içtima gitmiş üstü alabilmek için. Hemen üst loncasına bakalım, kudretine. Ve zaten neden bu krallık birinci olmuş anlayacaksınız. Şöyle 136B lonca. Kesin kaptanları fulldür arkadaşlar. Derebeyinin böyle olduğuna bakmayın. Loncaları da diğer loncalara göre biraz zayıf olabilir ama demek ki kaptanları güçlü. Şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi 182B lonca. Başka şurada 198B lonca. ...229B lonca. Yani şöyle baktığınız zaman krallık güçlü. Krallıktaki loncalar güçlü. Demek ki birçok güçlü lonca var. Krallık da kalabalık olmalı. Gördüğünüz gibi kaptanlar da çok. Krallık da kalabalık. Bu da onların krallık savaşında birinci olmalarına yetiyor arkadaşlar. Bu krallık hangi krallıklarla karşılaştıysa kesin onları parçalamıştır. Nasıl birinci oldularsa, bu kadar puanı nasıl yaptılarsa, yani gördüğünüz gibi üstün etrafı kalabalık. Birçok lonca var. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi bu krallık güçlü olmasının sebebi
güçlü loncalar var. Tamam, diğer krallıklarda da belki güçlü loncalar vardır ama burada daha fazla lonca güçlü ve daha çok çalışmışlar. Bundan dolayı bu lonca, bu krallık birinci sırada gelmiş. Şöyle gördüğünüz gibi sonra 2, 3, 4 diye böyle sıralanmış. Adamlara helal olsun. Güzel çalışmışlar. Şimdi lonca savaşı sıralaması. Bu da dünyaca tabii ki. Ama loncalar, atıyorum bir krallıktan birkaç tane lonca bile burada sıralamaya girebilir. Bu loncalar arası şimdi şöyle baktığımız zaman bana çok farklı gelmiyor. Birkaç tane loncayı biliyorum çünkü. İlk lonca mesela. Bu loncayla biz bir KVK'da karşılaştık. Bir krallık savaşında karşılaştık. Adamları görüyorsunuz. Bunlar Rus. Bu arkadaşlar Rus ve şu gördüğünüz loncalar, ilk başlardaki, bunlar felaketler arkadaşlar. Bunlarla KVK'da karşılaştığınız zaman kaçın, kalkanı çekin, yatın. Çünkü her türlü bunlar adamı halıyla da kovalarlar. Siz uyuyunca da sizi sıkıştırırlar. Şimdi kısaca ben bizim bunlarla savaşımız nasıl oldu? Savaş başladığında bizi fark etmedik. Yani bu kadar güçlü olduklarını ya da bu loncanın denk geldiğini. Şu loncayla biz karşılaştık. Bir iki yerde ben kaptanlık yaptım. Fazla bakamadım kimler gelmiş, kimler ne olmuş falan diye. Sağa sola vurduk. Sonra bir yer fark ettim. Bizim arkadaşın biri biz Hisar'da vuruşurken götürmüş kalesini oraya bırakmış. Hisar'ın üstüne. Sonra birden onun koordinatını attılar bize. Bir baktım kaleyi oraya bırakmış ama bu loncanın adamları birkaç tanesi, burada zaten ünlü adamlar da var. Şöyle Wolf, Basil, bu adam başta olmak üzere, zaten bu adam imparator da olmuş zamanında. Bu adam gitmişti arkadaşlar. Bizim arkadaşın 34M askeri vardı. T5'li kale. 34M askere bu arkadaş solo vuruyordu. Ve arkadaşın kalesini ben kurtardım. Kalesine girdim. Arkadaşın kalesinde asker 24M'e düşmüştü. 34M askerden 10M askeri bu arkadaş solo yedi yani. Şimdi şunu duyabilirsiniz ya da şunu duyarız. 15M askeri vardır, 10M askeri vardır birilerinin. Bakarsın ki kaptan kaleler gider solo yemeye çalışır. Ama kalkıp da 34M askerin 10M askerini silmek farklı bir mevzudur. Bu arkadaş 10M askeri sildi, 24M asker kalmıştı. Ben kurtardım. Kalkanı çektim, bıraktım kenara. Arkadaşa da dedim lan ortalığa kaleni bırakma dedim. Adamlar solo yemişler. Şimdi bunun için bu lonca birinci sırada. Adamın kilinden belli. Adamın ekipmanı falan da full zaten. Herkes bu kadar cesaretli olmaz tabii ki. Ama bu arkadaşlar, başı bu adam çekiyor. Wolf Basil. Diğerleri de onu takip ediyor. Bizim arkadaşı öyle neredeyse bıraktık sıfırlayacaklar. Neyse öyle karşılaştık. Tabii ki bizim krallığı yenmişlerdi. Çünkü güçlü loncalar. Şuraya bakarsanız zaten 12K puan yapmışlar. Bayağı bir fazla yani. Şimdi şuradaki ilginç detayı size göstereceğim. Birinci loncaya Rus loncası dedik. Peki ikinci loncaya bakalım.
Şöyle dış cepheden görünmüyor olabilir İngilizce pano, ama en aşağıda gördüğünüz gibi Rusça yazıyor. Lonca liderin ismi Rusça. Yani ne demek oluyor bu? Klan Rus. Dışarıdan öyle görünmüyor olabilir ama klan bildiğiniz Rus arkadaşlar. Peki üçüncü lonca. Üçüncü lonca da Rus. Yani ilginçliğe bakın. Dördüncü loncaya geçelim. Dördüncü lonca da Rus. Yani insan bir düşünüyor. Ya bunlar nasıl olur da hep Rus? Hep Rus loncası nasıl kalkıp da krallık savaşlarında dünya sıralamasına girer? Bakın arkadaşlar. 4'e baktık. 5'e bakalım. Rusça. 6'ya bakalım. Rusça. 7'ye bakalım. Rus. Panosuna bakın. Yazılara bakın. Bildiğiniz Rus. Bakın yazılar arkadaşlar. Bu lonca da Rus. Şöyle 9. sıralamaya bakalım. Bunlar da Rus. Fazla incelemeden hızlı geçiyorum. Size bunu göstermek için yapıyorum. Bir sonraki loncaya bakıyorum. 10. sıradakiler bile Rus. Peki neden Ruslar? Bu oyunda Ruslar bu kadar çok mu? Tabii ki hayır. Yani ben bizzat biliyorum. Ruslar fazla değil. Ama niye Ruslar? Arkadaşlar Ruslar, ben size açıklamasını yapayım. Ruslar burada açığı bulmuşlar. Adamlar açığı bulmuşlar. Benim değerlendirmem şu şekilde. Bu adamlar normal şartlarda diyelim ki 30 günde bir mi geliyor KVK? Bu adamlar fazla savaşmıyorlar. Niye? Kendilerini KVK'da sıralamaya sokmak için. Yani normalde insanlar her gün ya hedef olsun diye bekler. Hedef arar sürekli savaşçı adamlar. Ama bu loncalar kendilerini geliştiriyorlar, asker basıyorlar. KVK geldi mi adamlar uyumuyorlar. Bakın birebir 10 tane loncaya baktık sıralamada, 10 tanesi de Rus loncası. Niye? Bunlar birbirlerine taktiği vermişler. Şimdi bizde mesela düşünürsünüz, Türkler diyelim. Ne yaparsın? Türk loncasından çıktın, başka bir Türk loncasına geçersin, bakarsın oranın taktiği nedir? Bunlar da şimdi Rus loncasından çıkan adam gidiyor başka bir Rus loncasına bakıyor, diyor ki taktiğe bunlar şöyle uyguluyor, hadi biz de uygulayalım. Yani adamlar sistemi yapmış. KVK'da 10 tane Rus loncası nasıl geliyor kardeşim? Dünya sıralamasına giriyor. Sebebi. İçinizde kimse kalkıp da gelip burada bu şekilde bu loncaları değerlendirip ulan 10 tane Rus loncası ya da belki saysak 15 Rus loncası falan çıkar gibisine hiçbiriniz gelip burayı incelemezsiniz. Bakın adamlar sistemi kurmuşlar. KVK'da adamlar uyumuyorlar ve solodur. Hisarüs savaşlarıdır. Adamlar savaşıyorlar, sıralamaya giriyorlar. Tabii ki bunların hepsinde kaptanlar var. Güçlü loncalar. Ama diğer bir sürü güçlü loncalar var. Onlar niye gelip böyle sıralamaya girmiyorlar? Bu da Rusların taktiği işte. Burada Ruslar ön plana çıkmışlar, bariz belli. Neyse arkadaşlar, bu konuyu geçelim. Tek kişilik sıralamaya gelelim. Tek kişilik sıralamada ilk kişi Türk'e benziyor. Hayat. Şimdi iki arada bir deredeyim çünkü birinci olma ihtimali böyle yarı yarıya. Çünkü loncası düzgün bir lonca değil.
Şu an durduğu lonca iyi bir lonca değil ama önceki loncası şurada yazdığı gibi iyi bir lonca olabilir. Şu an lonca değiştirmiş. Yani bir Türk arkadaşın buralarda böyle şey yaptığını görmek zordur. Ben pek zannetmiyorum bu kadar puan yapacağını. Çünkü birazdan göreceksiniz. İkinci arkadaşa bakalım mesela. Gördüğünüz gibi bu adam, mesela bunu çok kolay yorumlayabiliriz. Bu adam sizce niye ikinci olmuş? Tüm krallıklarda savaş oluyor ve bu adam puan olarak ikinci olmuş. Arkadaşlar bariz belli. Bu adam kaptan olamayacağına göre bunu sıfırlamışlar. Bunu sıfırlamışlar. Bu da sağlam tuzaksa, kalesi sağlamdıysa, o da içtimalara tutmuş puanı yapmış. Bunun haricinde bu kadar puanı kaptan kaleler bile zor yapıyor. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Üçüncü adam normal. Bakın. Bunu gördüğünüzde dersiniz bu adam birinci de olurdu. Adam çünkü yıldızlarından belli. Adam üçüncü olmuş. Bu bariz belli. Kilinden de belli yani. Şöyle bakalım. Dördüncü adam. Savaşmayı seven birine benziyor. Çünkü kilinden belli. Adam savaşmıştır. Çünkü bu puanları yapmak biraz daha kolay. İlk 3'ten sonraki adamın kilini görüyorsunuz. Ekipmanları güzel. Şöyle bakalım. Bunlar normal. Peki şimdi şurada bir adam var. Şuna bakalım. Peki bu adam nasıl bu kadar puan yaptı? Bana sorarsanız bu adamı da sıfırlamışlar. Bu adam da sıfırlayıp atmışlar herhalde. Loncasız duruyor. Kesin Krallık Savaşı'nda bu adam sıfırlanmıştır. İçtimaları tuttuğu için ekipmanı çok kötü değil. İçtimaları tuttuğu için bu adam güzel puan yapmış. Böyle de adam gelmiş sıralamaya girmiş 11. sırada. Bakın benim dediğim adam 10. sıradaki Wolf Basil. 34 askere solo giriyordu bu adam. O 10. sırada, 11. sırada bu adam kesin sıfırlanmıştır ve zaten loncadan atılmış. Peki arkadaşlar, bunları inceledik. Şimdi peki krallık savaşları nasıl kazanılır? Tabii ki şunu söylemeliyim ki elbette güç önemli. Elbette güç önemli. Ama gücün yanında diğer loncalar da seni desteklemesi gerekiyor. Şöyle söyleyeyim. Ben kendimden biliyorum. Bir ara 3 krallık ya da 4 krallığın savaşı vardı. Biz 3 tane krallıkta üssü aldık. Üssü aldık ama krallık savaşını biz kazanamadık. Yani şu şekilde söylemiyorum. Krallık savaşı varken aldık. Krallık savaşının sonunda 3 üssü vurduk. 3 üs bizde kaldı değil. Krallık savaşında çoğu zaman da 3 krallığın üssünü tuttuk. Puan yaptık. Ama biz krallık savaşını kaybettik. Peki neden? Şöyle bir şey. Eğer ki biz üssü tutuyorsak diğer krallıklarında, demek ki o krallıklar arasında en güçlü lonca biziz. Buna tamam. Ama bunun haricinde eğer ki krallığındaki diğer loncalar seni desteklemiyorsa, şöyle söyleyeyim. Benim krallığımda 10 tane diyelim lonca var.
Ama düşman krallıkta diyelim 20 tane lonca var. Şimdi onlar da kendilerince görev yapıyorlar ve tek kişilik solo görevlerini tamamlıyorlar. 10 loncayla 20 loncanın puanı sizce aynı mıdır? Peki en güçlü olan lonca kalkıp da o 10 loncanın puanını yakalayabilir mi? Çok zor. Yani bu şekilde olduğu için güçlü lonca krallık savaşı boyunca üstün gelse bile hangi krallık kalabalıksa o krallığın alması normaldir yani. Onun için şöyle düşünmeyin. Ya güçlü bizim krallık güçlüydü. Biz üstü tuttuk, hisarları vermedik. Ama biz nasıl yenildik? Burada mevzu işte buradan kaynaklanıyor. Karşı krallık kalabalıktır. Siz zannediyorsunuz ki biz görev yapıyoruz, onlar oturuyor. Öyle bir şey yok. Adamlar da kaynak topluyorlar. İşte ne bileyim hisarlarda falan Azus çarpışmışlardır. Bir de bunun haricinde şunu söyleyeyim size. Bir de insanlar şurada yanılıyor. Diyelim ki biz gittik karşı krallıktan adam sıfırlamaya. Şimdi biz adama vurduk mesela 3 kere 4 kere adam yanmadı. Adam yanmadı. 2 askerden 4 kere vursan 8 eder. 250-250k civarı da düşünsen nereden baksan 8-9 asker kaybımız oluyor. Sonrasında adamı yakıyoruz, sıfırlıyoruz falan filan. Tamam ama bak daha adamı gördük. Adam sıfırlanmış. Adamı loncadan atmışlar. Adam sıralamaya girmiş puan olarak. İnsanlar şöyle düşünüyor. Biz gittik adam sıfırladık. Bir sürü adam sıfırladık. Biz krallık savaşını kazanırız. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Çünkü siz adamları sıfırlıyorsunuz ama adamlara da puan veriyorsunuz. Siz adamlarda her patladığınızda, her olumsuz vuruşlarınızda adamlar zaten puan alıyorlar. Kalkıp üstünlük bu şekilde elde edilmiyor. Böyle arkadaşlar. Yani işin aslı gördüğünüz gibi her şey çok değişik. Bazen her şey istediğiniz gibi olmayabiliyor. Yani herkes kalkıp size bu şekilde açıklama da yapmaz arkadaşlar. Dediğim gibi ne kadar güçlü olursanız olun, krallığınız da yeterince adam yoksa ve kalabalık değilseniz karşı krallık kazanması mümkündür. Ne kadar gidip sıfırlama da yapsanız, üstü hisarları da tutsanız bazen bir bakıyorsunuz yenilmişsiniz. Bu olabiliyor, normaldir. Dediğim koşulları gördünüz. 20 lonca ile 10 lonca karşılaştırılmaz. Böyle arkadaşlar. Krallık savaşları bu şekildeydi. Zaten sıralamalardan da bahsettik. Ve açıklamayı da yaptık. Eğer sorularınız olursa, eğer benden çekmemi istediğiniz videolar varsa, eğitim olur, savaş anlamında olur, herhangi bir konuda Lords Mobile ile ilgili bana yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma destek vermeyi de unutmayın arkadaşlar. Abone olursanız sevinirim. Kitle önemlidir. Böyle arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.